görmüş olduğunuz alanda bir sinyal yakalayamadık. Gizemini koruyor. Çok aşırı derecede oksitlenmeler mevcut. Çok aşırı derecede oksitlenmeler mevcut. Bak kayamızın üzerinde bir tane işaretimiz var. Şöyle yön işaretimiz var. Biz videoya başlamadan önce alan tarafımızda güzel bir sinyal kovalıyoruz arkadaşlar. Bu sinyali zaten sizlerle paylaşıyoruz. Bizim olayımız. Bir nokta var. Sanki şu kayalar sonradan buraya dahil edilmiş gibi. Şu iki tane kayayı gösterebilir misin? Biraz hakim noktada. Evet. Şu iki tane kaya buraya daha önceden, daha sonradan dahil edilmiş gibi bir izlenim var. Ondan dolayı burada bir gizemlilik var ama şöyle söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz alanda bir sinyal yakalayamadık. Gizemini koruyor. Tılsım da olabilir. Tılsım olduğu için şey de olmayabilir. Hani cihazlar sinyal de almayabilir. Bazı yurt dışından arkadaşlarım var. Cihazları kullanıp şimdi arkadaşım şöyle dedi bana. Bir tane dedektör. Benim kullandığım dedektörün dışında farklı bir dedektörle arama yapmış. Büyük ihtimalle Kırgızistan'da galiba. Diyor ki sinyale yaklaştıkça sinyal farklı açılara geçiyor demiştim. Böyle bir şey olma ihtimali var arkadaşlar. Ben çünkü bu tarz yerlerde genelde tecrübelerime dayanaraktan konuşuyorum. Bu tarz yerlerde genelde malzeme oluyor arkadaşlar. Çünkü burası tam bir gizemli ve gömü alanına benziyor. Yani gömülmüş bir malzemenin olduğu bir alan gibi duruyor. O yüzden genelde buralara çok dikkat çekiyorum ama sinyal almadığım için malzemeyi çıkardıktan sonra tekrar bunların şeylerini yapmak istiyorum. Hani kontrollerini, cihazlarla bakımlarını falan yapmak istiyorum. Ama siz bazen bunları görmüyorsunuz. Çünkü ben videoyu kapatmış oluyorum. Ama emin olun buranın kontrollerini sağlıyorum. Çünkü benim çok ilgimi çekiyor. Sadece bunu videoya yansıtmıyorum. İzleyiciye yansıtmıyorum. O kadarını belirteyim size. Şimdi ne yapacağız? Burada sinyal aldığımız noktayı yenileyeceğiz arkadaşlar. Alan taramayla ne demiştik? Sen şöyle geriye biraz çıkabilir misin? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Biz videoya başlamadan önce alan taramamızda güzel bir sinyal kovalıyoruz arkadaşlar. Alan taramamızın en güçlü aldığı sinyalde de zaten sizlerle paylaşıyoruz. Bizim olayımız bu zaten. Şimdi şu noktadan güzel bir sinyal aldık. Şöyle tekrar alan taramamı değerliye alaraktan size de bu durumu sunacağım. Şöyle kaldırdık arkadaşlar alan taramamızı. Değerli de bakın önce bir frekans kovalıyor arkadaşlar. Evet, şu an frekans modunda ve şu an büyük ihtimalle değerliye doğru yöneldi. Aynen. Değerliye doğru yöneldi arkadaşlar. Bu noktaya geldiğimizde farklı bir tepkime veriyor. Onu söyleyeyim. Durduğu zaman harekete geçeceğim. Malzemeye doğru tam durduğunda harekete geçeceğim arkadaşlar. Evet. Şu an kendini sabitledi. Şu şekilde dönüyoruz ve bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu noktada harika bir sinyal yakaladı. Videodan önce de yakalamıştı. Şimdi de yakaladı. Şöyle iyice yaklaştırıyorum. Bakın yere de sabitledim. Çok güzel bir sinyal oluyor. Yani cihazlar olmasa mümkün değil buradan sinyal almamız arkadaşlar. Buranın da şöyle güzelliği var. Bakın yaklaşabilir misin biraz? Bakın arkadaşlar şurada çok aşırı derecede oksitlenmeler mevcut. Çok aşırı derecede oksitlenmeler mevcut. Bak kayamızın üzerinde bir tane işaretimiz var. Şöyle yön işaretimiz var. Şurada bir kapak taşımız var. Şurada.
Ve bu da kapak taşı gibi duruyor arkadaşlar. Ama şuradaki kapak taşı çok belirgin. Şuradaki taşlar da daha sonradan koyulmuş gibi duruyor. Ama sinyali buradan aldık. Sinyali buradan aldık. Ne yapacağız arkadaşlar? Öbür cihazlarımızda da buradaki sinyalleri kontrol edeceğiz. Tabii ondan önce değerli de döndü. Ne yapacağız? Değerliden sonra bir mineral yapalım. Çünkü kayalık bir bölgedeyiz. Hadi bakalım minerali nasıl bir tepkime verecek görelim. Mineralde herhangi bir tepkime yok, görüyorsun değil mi? Evet. Ne yapacağız? Şöyle bir boşluk yapalım arkadaşlar. Boşluk. Şöyle çömeleyim. Evet. Boşlukta da çok fazla bir tepkime, aşırı bir tepkime yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Cansız, yavaş. Cansız, evet. Yavaş. Çok aşırı bir tepkime yok. Hemen ne yapıyoruz? Oksit. En önemli olan malzemeyle eşdeğer olan bir Model 16'daki seçenek arkadaşlar. Malzeme ve yani altın ve oksit malzemeye çok tepkime veriyor. Model 16'da, Model 15'te arkadaşlar. Çünkü ben iki cihazı kullandım. Diğer cihazları çok fazla kullanmadım. Onları bilmiyorum. Kullanan arkadaşlarımı sadece yorumlarından yola çıkaraktan yorumlayabilirim. Onlar da çok doğru bir şey olmaz yani. Model 15 ve Model 16'yı daha çok kullandığım için oksit ve değerli altın kısmında çok fazla tepkime veriyor. Hani eğer altında değerli de sizi yanıltırsa bir de oksit alın da bakın arkadaşlar. Eğer oksitte de aynı tepkimeyi alıyorsanız, yani tepkisizse, bilin ki orada malzeme yok. Ama oksit ve altında aynı tepkimeyi alıyorsanız, bu benim kendi tecrübeme dayanaraktan bir yorumdur. Bunu kesinlikle cihazın kullanımla alakalı bir durum değil. Oksit ve değerli de aynı tepkimeyi alıyorsanız bilin ki orada ya malzeme vardır ya malzeme yoktur. Bunda en fikirim ben arkadaşlar. Şimdi oksiti aldık. Oksitte bakalım nasıl bir tepkime verecek. Malzemede nasıl bir tepkime vermişti? Oksitte de bakın. Aynı. Şöyle hatta sabitleyelim. Aynı tepkimeyi veriyor. Evet, çarpmaması lazım. Tepkime vermezse yok. Tepkime vermezse, ikisinde de aynı tepkimeyi oluşturursa, mesela ikisinde de tepkime vermezse Yok. yok. Birinde Verirse. tepkime verir, birinde vermezse bir kısım arızalanmıştır. Anladın mı? Anladım. Öyle söyleyeyim. Mesela malzemede altında tepkime verdi. Değerli de tepkime verdi ama oksitte vermedi. Anladın mı? Evet. Hani şimdi orada altında bile bir toprakta bir reaksiyon olduğu için bir tepkime oluşturuyor. Bir oksitlik söz konusu olduğu için altının kendisinde bir oksit yok ama toprakta bir oksitlenme oluşturuyor. Mesela bir kararma oluşturuyor, bilmem ne oluşturuyor. İşte oksit ona tepkime veriyor. Anladın mı? O yüzden her ikisinde de tepkime verirse veya vermezse doğru yoldasın. İkisinde de aynı, ya tepkime olacak ya da olmayacak. Olursa olumlu, Gibi. olmazsa negatif. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Cihazımızda bir kontrollerimizi yapıyoruz. Şimdi alan taramamız güzel bir sinyal yakaladı. Şu ayağının altında bize. Gel şuraya şöyle. Bakalım. Şöyle bir etrafa bir bakalım bakayım. Etrafta nasıl bir sinyal var. Bir de şuraya bakalım önce. Şuradan başlayalım. Bak, görüyor musun? Bak. Gördün mü? Sinyal aldı. Evet. Ben sana dedim, burada bir tılsımlanmış olay da olabilir. Bak. Bak, yakalıyor, görüyor musun? Evet. Gördün mü? Evet. Ama alan tarama burada sinyal almadı. 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 Bak. Bir daha resetliyorum. Gördün mü? Evet. Burada bir şey var. Bakalım. Şöyle içe doğru tutayım. Şüpheleri arttırıyor. Şüpheleri arttırdı değil mi? Evet. Bak başta. Gördün mü? Bak, burada bir şey var. Ayrımına bakıyorum.
Bak, ayrıma aldığım halde aynı ses çıkarıyor. Farkında mısın? Evet. %100 tılsımlı bir şey var burada. Bak, ayrımı alıyorum, aynı ses çıkarıyor, görüyor musun? Normalde ayrımda farklı ses çıkarıyor. Bütün materyaller diyorum. Bak. Baron, burası en güçlü nokta mı oluyor? He? En güçlü nokta burası mı oluyor şu an? Şu an burada bir tılsım olayı var. Büyük ihtimalle var. Şu noktada. Gerçekten de bir tılsım olayı var, biliyor musun? Bak, alan tarama buraya sinyal almadı. Gitti oraya sinyal aldı. Burada dedektör sinyal kapıyor ama zaman zaman kapıyor bak. Bak, şu an kapmıyor. Fark ettin mi bak? Evet. Bak. Bak bak. Olaya bakar mısın ya? Bak, şu an Fazla kapmıyor. gizemli burası. Şu an kapmadı, gördün mü? Evet. Ayrımı alıyorum. Bak, ayrımı aldım. Çekiyor mu? Aynı yere tutuyorum, görüyor musun? Bak, bir alıyor bir almıyor. Fark ediyor musun? Bak, aldı. Allah Allah. Bak, aldı, görüyor musun? Ekrana bak. Ekrana bak. Bak, geriye gidiyor. Gel. 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 Burada bir tılsım var. Evet. Şu an alan taramamızın sinyal aldığı noktadayız. Bak. Gördün mü? %90'larda bir sinyal var. Bak. Bak. Buralardan almıyor, görüyor musun? Bak. Çok ilginç. Ayrım. Oo. Gördün mü? Yaklaştır ekrana. Bak, hemen hemen her noktadan alıyor. Harika bir sinyal ağı var burada. Yeraltı görüntülemeyle de bir bakalım. Önce pointerle şu kısma bakacağım. Bu kısımdan şeyle yeraltı görüntülemenin pointer özelliğiyle bu kısma bakacağım. Daha sonra da şey yapacağım. Bir saniye. Bir şeyi açayım. Cihazımızı açtık. Cihazımız aktif şu an. Canlı tarama. Pinpointer kalibrasyon yapıyoruz. Yaptık. Tut bakalım şunu. Sen tut bakalım telefonu. Nasıl bir şey? 78'e kadar gördüm ama. Bak, bu da sinyal algılamada, görüyor musun? Dedektör sadece algıladı. O zayıf kaldı. He? O zayıf kaldı. Evet. Gelelim şuraya. Bak. Tepkime vermiyor. Al sen şöyle. Şurada şöyle dursun. Tepkimi almaya başlıyor, bak, görüyor musun? Evet. Yaklaştır oraya. Yaklaştır.
ekranda birazdan tepkime olacak. Ha? Bak, gördün mü? Gördün mü? Bak, tam malzemenin üstünde. Evet. 164'e kadar çıktı. Grafiğine bakalım. İlginç bir sistem. Ekranı yanaştırdığında çok yanaştırma. Yanaştırma. Buranın bir de grafiğine bakalım. Bakın grafikte ne diyecek. Şöyle zikzaklı yapacağız. Oo, güzel bir kırmızılık yakaladık. Evet. Güneş ışığına dikkat ediyorsun değil mi? Evet. Şu lokasyonda mı? Kırmızılık şu tarafta değil mi? Büyük ihtimalle şu kısımda bir yerde. Evet. Gel yaklaş. Şöyle. Bak. Şimdi şu mavi kısım kapak taşını dediğimiz yer. Kapak taşı dediğimiz yer. Şu yeşil olan kısım, sırt olan kısım şurası. Kırmızı olan kısım da şu nokta gibi bir yer. Tamam mı? Şöyle bak. Biraz yüzeye yakın. Şöyle grafiksel şeklini de görmen gerekirse. Şu kısımda güzel bir malzeme sinyali aldık. Şunun değerlerine bir bakayım ben. Evet, bir bilir kişi değerlendirmesi alalım. Evet. %81'e kadar çıkmış. Toprak analizine bakalım. Toprak analizi. Kumlu, kil, düşük mineral, yüksek mineral, taşlı. Taşlı. Taşlı dedik. Taşlı. %81. Evet. Yani bir 55-60 santim arasında, tam 55-60 santim değil bak, 55 ile 60 santim arasında bir malzeme olasılığını gösteriyor. Derinlik olarak mı? Evet, derinlik olarak o olasılığı gösteriyor. Şimdi buranın çalışmalarını yapacağız. Kadar mı? Mesela Evet. Yani 55-60 santime kadar olan bölgede. kısım, aynen. Yani derinlikte Anladım. bir malzeme olma olasılığı var diyor. Şimdi oranın güzelce bir açılışını yapacağız. Bakalım nasibimizde nasıl bir güzellik var. Sen kendini şuraya konumlandır. Şu kısma konumlandır. Evet, oraya çömelebilirsin. Şu kısma. Heh. Kendini sabitle. Geç. Benim Ne oldu? gölgem çıkıyor. Olsun olsun, sıkıntı yok, geç. Şimdi şurayı açacağız. Eldivenlerimiz neredeydi? Ben eldivenlerimi alayım. İyi mi öyle? Tamam, öyle dur. Şimdi şu aparatlarımızı şöyle sağlam bir noktaya alalım.
Bak, onun altındaki koku oluşturan şeyler de oksitlenmeye tepki verebilir. Evet. Küf gibi aynı. Şimdi şuraya bir pointerimizle bir bakalım değil mi? Evet. Öncelikle şöyle bir temizleyelim. Bence yeterli o kadar. Evet, cihazımız şurada dursun. Karga mı? Bilmiyorum. Şu güneşi yok et oturarak. Heh. Taşımız. Oo, yaş çıktı. Şu toprağın güzelliğine baksana. Gerçekten burada bir işçilik yapmışlar. Değil mi? Hı hı. Oldu. Telefon nasıl açılıyor? İlginç değil mi? Hı hı. 2 oldu bugün. Evet. Tılsımla alakası var mıdır? Ha? Korkmaya başladım. Ciddi misin? Evet. Ya korkma korkma, yanında ben varım. Sen çok Sen cesaretlisin. biraz şey yapsana. Şöyle şu tarafa doğru gel. Heh, şu güneşi kır. Aynen. Maşallah çok cesaretlisin. Biraz daha geç. Heh. İyi misin? Ben iyiyim de görüntü kadraja sığmıyor o zaman. Biraz kalk o zaman. Kalk. Şurada bir kayamız var. Kayayı yapabileceğiz mi? Almadan yapabileceğiz mi? Hı? Görüyor musun? Evet. Ben bir tane yorum okumuştum. Evet. Seni izlerken çalışma azmim artıyor diye. Gerçekten Evet. gerçekten de doğru. Neden? Ya insan etkileniyor çalışmandan. Teşekkür ederim. Yani herkesin bir çalışma azmi vardır ama Hayat aceleye gelmez. Yani. seninki farklı. Ben buraya çiçek mi eksem ne yapsam? Evet. Çiçek ekilecek kadar oldu değil mi? Ya toprak çok güzel. Buradan çiçeklerime toprak alayım ben. Olabilir, mantıklı. Biz traktörü yanaştıralım.
Buraya traktörü yanaştıralım biz. Babama söyleyelim. Traktörü getir. Babana söylesen traktörü getirsin. Köylü kızım. Köylü kızı. Traktörü getirsin biz buraya şey yapalım ya. Toprağı çekelim. Nasıl olsa ben toprakla çalışmaya alışkınım biliyor musun? Ama çok güzel. Yani var ya. Küçük Emrah'a geçtim bu arada. Valla. Kim? Ben. Baksana şu halime. Sen Küçük Emrah'tan da bahset. Küçük Emrah'ın en azından medya sektöründen bir şekilde aralamış. Ya adam şey veya emlak zengini bilmiyor musun? Yani. Ama Adam Dubai'de krallara şey yani. Komşu. sen onun oğlusun. Hani onun bir kabul etmediği oğlu var ya. Aman Emrah'ım. Oğlu da olmak istemem, Emrah da olmak istemem. Çocuk kanallara geze geze bir hal oldu, yazık. Bu arada toprak yumuşamaya başladı biliyor musun? Ya çok güzel. Ya beni oraya koy, sen git eve. Tamam. Harbiden toprak yumuşamaya başladı. Onur'un İçi gözüküyor değil mi? Hı hı. İç kısım gözüküyor mu? Bak Gözüküyor burası yumuşadı. tabii. Şu kısım yumuşadı. Şurada kayalıklar var. Evet. Aa, evet. Fark ettin mi? Hı hı. Yumuşak bir tabakaya ulaştın. Evet. Yaklaş biraz. Şöyle iç Bayağı kısmı çek. kazdın ama. Şey yap. Güneşi kapatacak şekilde yaklaş. Evet. Gel. Heh. Nasıl? Alan farklı. Kayalıkları görüyor musun? Evet. Katman farkı Yani var. Burada bir şeylerin üstü taşlarla falan kapatılmış. Evet. Tamam mı? Büyük ihtimalle sinyal aldığımız kısımdaki malzemenin üstü kapatılmış. Doğru mu? Zaten toprakta da ton farkı var. Bak ton farkı oluştu. Yumuşaklık farkı oluştu. Şu an bak levyeyi görüyor musun? Levye ne kadar derine gidiyor bak. Hı hı. Bak vurdukça aşağı gidiyor. Yumuşadı yani. Evet. Bak şurası. Şurası hepten yumuşak bak. Evet. Neredeyse kum çıkacak yani anasını satayım. Ha? Evet. Değil mi? Hı hı. Şuraları bir alalım bakayım. Yakınlaştır. Hoppa. Bayağı da yumuşadı değil mi? Evet. Şurada bir tık ayağımız var. Bak şurada da bir taş var. Gördün mü? Sen vurunca sarsıntı hissediyorum biliyor musun? Harbi mi? Büyük bir hazine oluyormuş burada. Aşağı doğru göçüyormuş. Aşağı doğru. Toprak yapısı çok farklı. Aşağı doğru göçebiliriz de yani. Aşağıya doğru çekiyorsun. Hı hı. Aslanım. Bir şey öğrendin sen öğrendin. Artık sen ben küçük vadi çıkarız. He? Minik vadiyi de alırız. O bize iş yaptırır mı sence? Yaptır. 2 dakika dinlenmeye müsaade etmiyor adam. Eder ya niye etmez? Küçük vadi değil, Çetin Vadi onun adı. Pointerle de hiç bakmıyoruz. Parka gitmeyi sürekli gündeme getiriyor. Evet. Ben şartımı söylediğimde kabul etmiyor. Kuaföre gitmiyor. Orada bir şey var. Bayağı derin ha. Gördün mü? Aa, işte bu sesi çok seviyorum ya.
Bu sese bayılıyorum. Geldi işte, malzeme yaklaştı. O yakın anlamına mı geliyor? Evet. Pointer'in özelliği o zaten. Malzemeye zarar vermeden yaklaştığını göstermek. Ondan sonra biraz daha dikkatli ol diyor yani. Hassas çalış. Malzemeye yaklaştın diyor. Biraz daha dikkatli ol. Pointer gerçekten malzemeye zarar vermem adına harika bir cihaz. Kurtarıcı bir cihaz. Kurtarıcı, aynen. Öbür türlü malzemenin değerini düşürürüz yani, ben sana söyleyeyim. Oo, gördün mü? Herkes için geçerli. Evet. Bakayım. Gördün mü? Bak burada ne var? Ha ha ha. Aa, evet. İlk malzememiz. Oo. Bak bak bak. Aa. Bence yavaş yap, şey yapmasın. Aşınma yapmasın. Gördün mü? Harika bir cihaz. Nasıl şey? Malzeme nasıl? Güzel bir malzeme. Bu kadar mı yani? Bilmiyorum ki. Oo. İşte bu harikaydı. Bu ikinci bir malzemenin olduğu anlamına geliyor. Bak. Çok ilginç ya bu çalışmalar. Bak 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 bak. Aa evet. Gördün mü? Oo. Umarım beklenilen değerdedir bu. İnşallah inşallah. Bak. Görüyor musun? Harika. 2. Başka bir şey var mı? Oo. Verdikçe veriyor ya Rabbim be. Oo. Bak 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 bak. Bu neymiş? Oha. Bu malzemenin aynısından bulduydum ben. O ne? Bak bunun aynısından bulduydum, biliyor musun? Oh, evet. Bu biraz daha değerli, biliyor musun? Bunun değerini falan biliyorum ben. Bunu ben müzeye gönderdim. Harika bir değer biçtiler. Aa, Evet. Bunun aynısından buldum. o zaman kayda değer ürünler buldum Evet. demektir. Bak bu ne biliyor musun? Gelinlerin tam alnına gelen şey takısı. Şöyle. Hintliler gibi. Gelin takısı bu. Hmm. Evet. Gelinlerin tam alnına geliyor. Büyük Selçuklu dönemine ait bir malzeme. Bunun aynısından buldum ve çok güzel bir şeyi var. Değeri var. Evet. Bunlar da büyük ihtimalle gelin takısıdır değil mi? Bak bu gümüş. Yani aksesuara benziyor. gümüş. Ama çok Geç böyle şöyle kendini büyük güvenli bir sanki. noktaya. Bu gümüş bak, harika bir şey. Gördün mü? Buradaki taşı düşmüş ama. Evet. Bu ne? Bu da gümüş büyük ihtimalle. Bak görüyor musun? Parlıyor. Gümüşü biliyorsun, altında gümüş. Çok toprakta. Çürümeye yüz tutmayan değerli metaller. Evet. Bu da gümüş, bu da gümüş. Şöyle malzemelerimizi alalım. Ben şu pointerle şuranın bir kontrolünü sağlayacağım. Çünkü gel şuraya. Şunlar şurada dursun. Kaybolmasın. Yok, kaybolmasın. Buradan sinyal almıştık değil mi? Hı hı. Herhangi bir tepkime de yok. Ne kadar garip. Değil mi? Evet. Bir daha bakalım mı şeyle? Bak. Bekle. Burası daha gizemli duruyor aslında, biliyor musun? Bak. Ama Yazımız açık, görüyorsun. hı. Bak. Şimdi. Var mı herhangi bir sinyal? Bak. Görüyor musun? Bak aldı.
Hangisinden? Şuradan. Onları bir çekeceğim. Dur bakayım. Onlardan Etkileniyordur bence. gel bakalım. Allah Allah. Görüyor musun? Ama daha demin onlar da yoktu yanında. Patron sensin, ben anlamam. Şuradaki şeyi görüyor musun? Evet. İşareti görüyor musun? Orada yön işareti gibi bir şey var. Evet, şurada. Şurada yön işareti gibi bir şey var. Gel bakalım, malzemelerimizi bir daha gözden geçirelim. İşte ben bu anı çok seviyorum, biliyor musun? Bu işin yorgunluğu falan gidiyor bu şey malzemeyi bulduktan sonra. Yorgunluğuna değdi sanki. Değil mi? Hı. Evet. Arkadaşlar, bu gelin Büyük Selçuklu dönemlerine ait bir malzeme. Çünkü aynısından ya da aynısına yakın bir tane buldum. Şöyle gelinlerin baş kısmına takılan harika bir materyal. Bunlar da büyük ihtimalle yine yaka veya boyun veya işte kafadaki ne diyorlar kafaya takılan şeylere eski tarihlerde. mı? Artık gelin tacı diyelim yani biz, tamam mı? Gelin tacının kenarlarındaki süslemeler Olabilir. ve bu da büyük ihtimalle yine Kolye gibi aynı bir şey. şekilde kolye veya böyle bir şey. O Çünkü kolyeye bunlar benziyor. bu bilinen bir şey, bilinen bir malzeme. Büyük Selçuklu dönemine ait bir malzeme. Büyük ihtimalle bunlar da Selçuklu döneminden kalma güzel eserler. Evet arkadaşlar, harika eserlerimiz yine gün yüzüne çıktı. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Bizleri takip etmenizi ve her aşamayı adım adım seyretmenizi önemli rica ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.